Basel yakınlarında Rheinenberg kasabasında oturan 31 yaşındaki Johann August Suter, yeni bir yaşam için Amerika'ya gitmeye karar verir. 1834 yılında bir gemiyle New York'a gider. 2 yıl New York'ta ailesinden uzak yaşayan Suter, burada olur olmaz her türlü işi yapar. İlaç satmak, eczacılık ve ambalajcılık bu işlerden birkaçıdır. Suter bu süre zarfında belli bir miktar mülk sahibi olur ama içinde bir serüvenci olma isteği vardır. Böylece 1837 yılında neyi varsa satar ve arabalar, atlar ve manda sürülerinin de yer aldığı bir keşif kafilesi hazırlar. Kaliforniya'ya doğru hareket eder. Uzun bir yolculuktan sonra Suter Kaliforniya topraklarına ulaşır. O zamanlar bu topraklar bakir ve kimsenin olmadığı zengin topraklardır. Suter Montreux'a gider, Vali Alvarado'dan bu toprakları işletmek istediğini ve bu topraklar üstünde yeni Hervatia'yı kurmak istediğini belirtir. Vali, Suter'in isteğini kabul eder ve bu topraklar artık Suter'in toprağı olur. Suter adamlarıyla beraber hemen işe koyulur ve yeni Hervatia topraklarında ambarlar yapar, kuyular açar, toprağa tohum eker. Bu topraklar o kadar zengindir ki daha ilk yıldan tahmin edilenin 5 katı ürün elde edilir ve ambarlar ağzına kadar dolar. Çok geçmeden sürülerdeki hayvan sayısı binlere ulaşır. Kanallar açılır, değirmenler ve iş merkezleri kurulur. Yeni Hervatia hızla gelişen bir merkez haline gelir. Suter dünyanın en zengin adamı olma yolunda hızla ilerlemektedir. Avrupa'da bıraktığı karısını ve çocuklarını yanına çağırır. 1848'de Suter'in işlettiği topraklarda kazı yapılırken şans eseri altın bulunur. Suter kendi topraklarında bol miktarda altın bulunmasıyla bir anda dünyanın en zengin adamı olur. Toprağında altın olduğunu saklamaya çalışır ama kısa sürede herkes öğrenir. Adamları yaptıkları işleri bırakır ve kendileri için altın toplamaya koyulur. Bölgedeki bütün işler ve hayat durur. Bu topraklarda altın olduğu kısa sürede bütün dünyaya yayılır. Bunun üstüne dünyanın her yerinden insanlar işlerini güçlerini bırakır, sahipsiz olarak kabul ettikleri bu topraklara zengin olmak için akın eder. Suter'in kurduğu her şey talan edilir ve altın bulma uğruna bütün bölge delik deşik edilir. İnsan göçüyle birlikte San Francisco toprakları üstünde büyük bir hızla bir kent yükselir. Suter'in hiç tanımadığı insanlar birbirlerine onun topraklarını satar. Suter her şeyini kaybeder ve altın çıkarılan bölgeden uzaklaşarak çiftliğine çekilir. Bu sürede karısı ve 3 oğlu sonunda Suter'in yanına gelir ama karısı yoldan geldiği gün ölür. Suter 3 oğlu ile birlikte çiftliğini tekrardan kurar. 1850 yılında Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasıyla birlikte bölgeye bir düzen gelir. Bölgede kanun ve hukukun üstünlüğü yaşama geçirilir. Suter, San Francisco kentinin kurulduğu bütün toprakların ve çıkarılan bütün altının kendisine ait olduğunu söyler ve insanlık tarihinde o güne kadar açılmış en büyük davayı açar. Suter sömürgesine yerleşmiş olan tam 17.200 çiftçiye karşı dava açar ve kendisinden çaldıkları toprakları boşaltmalarını ister. Kendisi tarafından yapılmış olan yol, kanal, köprü, su bentleri ve değirmenleri sahiplenmiş olan Kaliforniya hükümetinden de 25 milyon dolar tutarında tazminat ve çıkarılan altından da ayrıca pay istemiştir. Suter bütün servetini bu dava için harcar ve 4 yıl süren davadan sonra 15 Mart 1855'te Kaliforniya'nın en yüksek devlet memuru Thompson, Suter'in haklı olduğunu onaylar. Davayı kazanan Suter bir an için dünyanın en zengin adamı olur. Ama mülkleri ellerinden alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir sürü insan Adliye Sarayı'na saldırarak binayı ateşe verir. Sonrasında ise hep birlikte Suter'in malını ve mülkünü yağmalarlar. Yağmacılar tarafından sıkıştırılan büyük oğlu kendini vurur. İkinci oğlu öldürülür. Üçüncü oğlu ise kaçmayı başarır ama İsviçre'ye dönerken denizde boğularak ölür. Her şeyini kaybeden Suter bir daha kendine gelemez. Suter yıllar boyunca Washington Adliye Sarayı'nın çevresinde dolaşır, hakkını ister. Senatoya ve kongreye başvurur ama umduğunu bulamaz. 1880 yılında Kongre Sarayı'nın merdivenlerinde kalp krizi sonucunda ölür.
Bugüne kadar Suter'in serveti üzerinde hak iddia eden herhangi bir mirasçı çıkmamıştır. San Francisco ise başkasının toprakları üzerinde yükselmektedir. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.